Merhaba arkadaşlar, ben bir yelken kanat pilotuyum. Bu kanalda benim birçok yüksek performans uçuşumu görebilirsiniz. Dağdan tepeden böyle koşarak kalkış yapıyoruz ve sıcak hava akımlarını kullanarak yüksek irtifalara çıkıyoruz. Çok güzel, çok keyifli bir spor. İyi, güzel, hoş da biz bu işi nasıl öğreneceğiz diyorsunuz. İşte bu videoda size yelken kanat eğitimini anlatacağım. Ve baştan söyleyeyim, bu hiç kolay bir şey değil. Eğer yeterince hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle Türk Hava Kurumu'nun yelken kanat kursuna başvuruyorsunuz arkadaşlar. Kontenjanlar kısıtlı, o yüzden acele etmelisiniz. Başvurunuz kabul edilirse kursa katılıyorsunuz. Önce teorik eğitim veriliyor ve ardından sınav yapılıyor. Sınavda başarılı olursanız uçuş eğitimlerine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Ben de oradan uçuş eğitimi kısmını size anlatacağım. Eğitim günü ekiple birlikte tepeye çıkılıyor, kanat kuruluyor, hazırlıklar yapılıyor, kontroller yapılıyor. Daha sonra uygun rüzgar beklenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi yamaç paraşütü zor iniş yapıyorsa rüzgar bizim için uygun demektir. İlk pilot adayımız hazırlanıyor, harnesini giyiyor, kaskını takıyor ve kanada bağlanıyor, kontrolleri yapılıyor. Bacak kolonları, tamam. Yükseklik, Tamam. kask, Tamam. Askı. karabina da tamam. Eğitmenimiz geleceğin muhtemel yelken kanat şampiyonlarına kanadı nasıl kontrol edeceğini tarif ediyor. Daha sonra uygun rüzgarla koşu başlıyor. Birkaç adımdan sonra kanat yerden hafifçe havalanıyor ve süzülmeye devam ediyor. Bir süre süzüldükten sonra yumuşak bir inişle uçuş sonlanıyor. Ardından bir sonraki pilot adayımız hazırlıklarını yapıyor. Rüzgara doğru koşmaya başlıyor ama yeterince hızlı koşamadığı için yerden havalanamıyor. Sonra kanadı doink diye yere çakıp durmak zorunda kalıyor. Tabi her inişin bir de çıkışı var. Bu işin zor tarafı burada başlıyor. Kanadı her seferinde tekrar yukarı taşımak zorunda kalıyoruz. Bir sonraki pilot adayımız hazırlıklarını yapıyor. Yine uygun rüzgarda koşuyla birlikte yerden hafiften havalanıp uçmaya çalışıyor. İşte bu şekilde defalarca kalkış iniş yaparak kanadı kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu arada kanadın yanlarında ve arka tarafında ipler var. Bu iplerden dışarıdan müdahale edilebiliyor. Eğer pilot adayımız yeterince doğru ve hızlı kumanda veremezse dışarıdan müdahaleyle kanadın dengesi tekrar düzeltiliyor. Abone olup videolara yorum yaparsanız çok sevinirim. İşte bu şekilde tekrar tekrar kalkış iniş yaparak yelken kanatla ilgili en temel reflekslerin oturmasını sağlıyoruz. İşin yorucu tarafı bu arkadaşlar. Tekrar kanadı yukarı taşı, koş, tekrar kalkış yap. Kanadı yukarı taşı, tekrar kalkış yap. O yüzden çok yorucu ve zahmetli bir iş haline geliyor. Fakat yelken kanat eğitiminin en zor kısmı bu kısım. Bu kısmı bitirdikten sonra artık yüksek uçuşlara başladığınız zaman asıl eğlence o zaman geliyor. Bazen tepede rüzgar yönü uygun olmadığında düz alanda vinç çekişiyle de eğitim yapılabiliyor. İleri tarafta bir vinç var. Vinç bir mekanizma vasıtasıyla iple sizi çekiyor ve hız kazandırıyor. Normalde yelken kanat kalkışında sizin güçlü bir şekilde koşmanız gerekir. Burada önden çekildiğiniz için bu sizin tepeden yapacağınız kalkış koşularınızı zayıflatabilir. Buna dikkat etmek lazım. Fakat sağ sol kumandalarınızı geliştirmek için çok harika bir yöntem. Kanadı düzgün ve dengeli bir şekilde götürmeyi çok güzel pratik edebiliyoruz. Başlangıç eğitimin sonunda arkadaşlar tandem uçuş yaptırılıyor. Çünkü siz başlangıç eğitimini bitirdiğinizde henüz kendi başınıza yüksek irtifadan uçuş yapabilecek seviyede olmuyorsunuz. Sadece kalkış iniş yapmayı öğreniyorsunuz. Bu da çok yüksek bir irtifadan olmadığı için sizde yeterli bir havacılık deneyimi oluşturmamış oluyor. Dolayısıyla böyle tandem uçuşlarla yelken kanadın yüksek irtifadaki davranışlarını da görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde eğitim bitiyor. Daha sonra sizin kendi başınıza yüksek irtifadan uçuş yapabilmek için tekamül eğitimini almanız gerekiyor. Tekamül kursuna başvuruyorsunuz Türk Hava Kurumu üzerinden ve tekamül kursuna kabul edildiğinizde de o kurs daha da ileri seviye eğitimlerle devam ediyor. Tekamül kursuna kabul edilmeniz başlangıç eğitimindeki performansınıza ve bu sporda ne kadar ilerlemek istediğinize bağlı arkadaşlar. Çünkü bir selfie çekinip gidecekseniz bu kurslara hiç katılmayın. Zaten kontenjanlar çok kısıtlı ve gerçekten bu sporda ilerlemek isteyen kişilerin aslında hakkını çalıyor olabilirsiniz. Şimdi seviyeyi biraz daha ilerletelim ve yavaş yavaş yüksek uçuşlara doğru geçelim. Bakın buradaki arkadaşımızın yan ipleri yok. Yani tamamen kendi kontrolünde uçuyor. Demek ki yeterince başlangıç eğitiminde pratik yapmış ve artık daha yüksek irtifalardan uçuş yapabilecek seviyeye gelmiş. Böyle tepenin seviyesini biraz daha arttırarak daha fazla havada kalmasını sağlıyoruz ve daha fazla pratik yapmasını sağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hafiften sağ sol hareketlerle kanadı döndürmeyi de aslında pratize etmiş oluyor. Böyle küçük küçük adımlarla eğitimi ilerletiyoruz ve bu sayede o havada oluşan gerginlik veya yükseklik korkusu gibi şeyler ortadan kalkıyor. Pilot adayımız kendini güvende hissettiğinde artık daha yüksek irtifalardan da emniyetle uçabilecek hale geliyor. Şimdi seviyeyi biraz daha arttırıyoruz. Burada pilot adayımız yaklaşık 30 metrelik bir tepeden kalkış gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi yan trapezlerden tutuyor. Henüz alt trapeze geçmek yok. Çünkü yan trapezlerdeki reflekslerin iyice yerleşmesini istiyoruz. Bu şekilde amacımız kanadı düz bir şekilde uçurup emniyetli bir şekilde iniş yaptırmak.
Epey de bir havada kalıyor aslında. Burada nereden baksanız 30-40 saniyelik bir uçuştan söz ediyoruz. Ve bu kanadın havadaki davranışını algılamak için yeterince uzun bir süre. Aslında havada eğer yelken kanadın dengesini bozacak bir türbülans etkisi yoksa hiçbir kumanda vermeseniz bile kanat dümdüz dengeli bir şekilde uçar ve düzgün bir şekilde iner. Sizin sadece iniş anında kanadı biraz daha yavaşlatmanız gerekecek. Çok basit bir şey aslında ama bu reflekslerin oluşması ve kendinizi güvende hissetmeniz için bunu bol bol tekrar etmek gerekiyor. Öğrencimiz artık burada 70 metrelik bir tepeden kalkış yapıyor. Daha önceki yaptığı irtifanın neredeyse 2 katı bir yükseklikten kalkış yaptı ve bütün amacımız yelken kanadı düzgün bir şekilde götürüp emniyetli bir şekilde rüzgara karşı indirmek. Bu eğitim sırasında seviyeyi ne kadar yavaş arttırırsanız o kadar sağlam ve düzgün bir eğitim olmuş olur. Daha sonra yüksek irtifada hiçbir gerginlik olmaz ve keyifli bir şekilde emniyetle uçuş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yelken kanat eğitiminin en zor kısımları buralardı. Bundan sonraki kısımlar artık daha yüksek irtifalarda, daha keyifli uçuşlar şeklinde gerçekleşiyor. Tekamül eğitimini tamamlayıp kendi başına uçabilecek bir pilot olmanız için toplamda 25 saat uçuş deneyimi yaşamanız gerekiyor. Bunun işte bazı uçuşlar yarım saat, bazı uçuşlar 1 saat sürdüğünü düşünürsek 20-25 sortilik bir uçuş sayısından bahsediyoruz. Bu uçuşları tamamladığınızda artık yelken kanat sertifikanızı alıyorsunuz ve yelken kanadınıza makinalı tüfek takabiliyorsunuz. Daha sonrasında kendi sorumluluğunuzda istediğiniz yerden uygun şekilde uçuş yapabilecek bir hale geliyorsunuz. Artık her şeyi tamamladım, harika, ben bir pilot oldum deyip gidip kendinize bir yelken kanat almanız gerekiyor. Bir harnes almanız gerekiyor, yedek paraşüt ve kask almanız gerekiyor. Bir de telsiz almanız gerekiyor. Ekipmanınızı tamamlıyorsunuz. Ondan sonra uygun uçuş yerleri bulup gidip oralarda bol bol uçuş yapıp, pratik yapıp kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra fark ediyorsunuz ki ya arkadaş ben uçuyorum da kalkış iniş bir türlü irtifa alamıyorum. Bir türlü havada uzun süre kalamıyorum. Ne olacak bu işin sonu diye kara kara düşünmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman o kadar da kara kara düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Benim kanaldaki bir sürü video tam da sizin ihtiyacınıza göre hazırlanmış videolar. Uçarken nasıl termik buluyoruz, yelken bandında nasıl havada kalmaya çalışıyoruz, nasıl iniş planlıyoruz, kalkış yaparken nelere dikkat ediyoruz, ne yaparsak kafayı gözü yararız, ne yaparsak güzel iniş kalkışı yapabiliriz. Bunlarla ilgili bir sürü bilgi içeriyor. Şimdi bu videoları açıyoruz, hepsini izliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza da izletiyoruz. Eşe dosta WhatsApp'tan gönderiyoruz ki her uçuşta karşımıza termik çıksın. İşte her uçuşta yüksek irtifaya çıkabilelim. Yani bunun yolu buradan geçiyor arkadaşlar. O yüzden ellerinizden öper. Hadi görüşürüz, ben kaçtım.